Tamam mı arkadaşlar? Bunların dışında arkadaşlar bir de şu şekilde sadece kenarlarında gümüş renk, karelerde gümüş renk olan duvar yapacağız. Bu duvarların da sayısı toplam 11 tane olacak. Şimdi dikişe geçiyorum. Şuradan ipimi geçiriyorum arkadaşlar. Düğümün içinden iğnemi geçiriyorum. Ve ters yönden iğneyi tekrar içeriye sokuyorum. Şöyle içeriye sakladım. Gördünüz mü? Şimdi buradan şu arayı, bu ara açık, bu arayı kapatmam gerekiyor. Bu her zaman yapmış olduğumuz dikiş türü. Değişik bir şey yok. Böyle. Şimdi bu birinci katman, ikinci katmanı hemen bunun içine oturtuyorum. Şöyle dursun. Bakın şu şekilde köşeye koydum. İpim burada. Buradan tutturmaya başlıyorum. Her zaman dediğim gibi ipi düz çekin. Asla şöyle dik çekmeyin. Bakın hep yatık vaziyette çekin. Şuraya bir girelim. Sabitleyelim orayı. Bu şekilde zikzak olarak dikeceğiz arkadaşlar. Bunu birkaç kareyi geçtikten sonra arkadaşlar geri dönerek şu şekilde geri dönüp sabitleme yapalım. Bu şekilde arkadaşlar şu köşeye kadar burayı komple dikeceğim. Ama her seferinde arkadaşlar şu araları da mutlaka dikmemiz lazım. Şöyle. Geri döndüm yine burada, gördünüz mü? Bu şekilde arkadaşlar bunların hepsini böyle tek tek dikeceğim. Bakın arkadaşlar göbek kısmına kadar diktim. Şu göbeği de şuraya şöyle yerleştireceğim. Bunu da buraya diktikten sonra bakın arkadaşlar bunu da diktikten sonra şu 3 tane küçük kareleri de şuralara şöyle dikip bunların 4 tarafını şu şekilde dikeceğim. Bunu diktikten sonra bunları dikeceğim ve kutunun tabanı bu şekilde bitmiş olacak. Kutumun tabanı bitti. Şimdi kenar yani duvarlarını yapacağız. Duvarlar arkadaşlar şu şekilde, bakın göstereyim size. Bunların zaten kaç tane olduğunu da size resimlerle paylaşacağım. Bakın tam 11 tane şöyle duvar yaptım.
11 tane. Şimdi bunları dikmeyi göstereceğim. Duvarları tabana birleştirmeyi göstereceğim. Bakın arkadaşlar, şöyle ayarladım. Parlak gümüş, mat gümüş. Şimdi benimki parlak olduğuna göre şurayı, ilk sırayı mat yapmam gerekecek. Bunu şu şekilde tutacağım ve arkadaşlar şuraya tutturacağım. Bunlar duvar oluyor. Bakın şöyle tutturacağım arkadaşlar. Bakın. Şöyle arkadaşlar, bir tane dışarıda bırakacak şekilde bunları dikeceğiz. Buradan şuraya geçeceğim. Daha önce şuraya iniyorum, aşağıya. Bakın. Aşağıya iniyorum. Aşağıdan şöyle şuraya geçiyorum. Ve buradan tam birleşme yerinden yukarı çıkıyorum. Bakın. Arkadaşlar, burada amaç bu duvarları şu tabana birleştirmek. Artık neresi rast gelirse. Şimdi ipim burada, buraya geçtim. Bakın. Bakın. Ne yapıyorum? Hemen buradan tekrar aşağıya iniyorum. Bakın. Şöyle aşağıya iniyorum. Ve döndürüyorum. Şunun içinden bu tarafa geçiyorum. Ve buradan tekrar ne yapıyorum? Yukarı çıkıyorum. Bakın. Yukarı çıktım. Gördünüz mü? Bakın tuttu. Yalnız altta bir şey, ip kalmamasına dikkat edin. Bu şekilde arkadaşlar bu bir sırayı komple dikeceğiz. Sonra arkadaşlar bütün bu 11 katı 11'ini bu şekilde üst üste dikeceğiz. Şöyle. Yani bir mat, bir parlak, şöyle bir mat. Bunu benzer bir kalem dikiş kutusu yapmıştım arkadaşlar. Onun linkini de ben açıklama bölümüne koyarım. Onu da incelersiniz. O da çok güzel oldu. İğne iplik kutusu yaptım. Dikiş kutusu yaptım daha doğrusu. Şimdi bir tane de parlak olacak. Böyle 11 kat arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 11 katın 11'ini de tek tek buna dikeceğiz. Ve dışarıda şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane çıkıntımız oluyor. Bakın arkadaşlar 11 sıranın tamamını diktim. En altı dikerken size gösterdim, onu şu alt tabana tutturarak dikeceksiniz. Ama ondan sonraki katlarda sadece bir altındaki kat üzerinde işlem yapacaksınız. Mesela şunu ben size göstereyim. İpim burada, şuradan girdim. Bakın kaldırıyorum. Hemen şu alttakinin şu kısmından. Bakın görüyor musunuz? Şurada. İçeriye giriyorum. Ve buraya bakın şu şekilde bu tutuyor. Çünkü buradan ta şöyle aşağıya kadar inerseniz şu kısımlarda iplikler gözükür. Bakın buraya geldi ip. Şimdi buradan şunun içinden buraya geçiyorum. Düz çekiyoruz yine her zamanki gibi. Bakın kaldırıyorum. Şu alttakinin şu kısmından geçiyorum. Şöyle. Şöyle. Bu katları da kendi altındakine tutturarak bu 11 katın 11'ini de dikiyoruz. Bundan sonra arkadaşlar şeyini yapacağız.
kapağını dikeceğim. Kapakta da aynı şekilde kağıtlar yapacağız. Ama kağıtların ölçüleri aynı. Sadece adetleri farklı olacak. Onları da ben yine videonun içinde paylaşacağım. Bu şekilde arkadaşlar bu son sırayı da böyle diktikten sonra kapağı dikmeye başlayacağım. Arkadaşlar bu kutunun kapağı piramit şeklinde olacak. Zaten bu kapaktan ilham alarak kutunun adını piramit kutu koydum. Bu kutunun kapağını dikmeye başlıyorum. Kapak piramit şeklinde olacak. Kapağın en alttaki bölümünün şu kısmına iğnemi geçiriyorum. Düğüm gözükmesin diye düğümün içinden geçip şöyle ters yönden tekrar kağıdın içine girdiğinde bu düğüm kağıdın içine saklanacak. Bakın şunu kağıdın içine saklayacağım. Şu şekilde sakladım. Şimdi bu kısmı şöyle bir sıkıştıralım. Arkadaşlar şuradan şöyle çıkayım. Üstten dikeceğim çünkü. Şimdi bakın şu ara açık. Önce bu arayı bir tutturalım. Kapakta 11 tane kat var. Bu 11 katı birbirine dikeceğiz. Şimdi bak burayı kapattım. Gördünüz mü? Şimdi ikinci sırayı alıyorum. Bu kapakları dikerken arkadaşlar birer kare atlayarak dikeceğiz. Bakın bir kare dışarıda kaldı. Şu şekilde tutuyorum. Bakın şu şekilde. Şununla şunu birleştiriyorum. Dikimi biraz değişik olacak ama gerçekten güzel bir şey olacak arkadaşlar bu. Bakın şu kısmını tutturdum. Buradan arkadaşlar şu yana geçiyorum. Bu yandan şu alttan şu aradan çıkıyorum. Şöyle. Şöyle girdim. Bakın. Şimdi arkadaşlar bir kare bırakıyorum. Bakın. Hemen şunu dikiyorum. Bakın görüyor musunuz? Basamak basamak olacak.